Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da vaka sayılarında artış söz konusu ve bu artış nedeniyle de 3. aşıların yapılacağı açıklandı. Türkiye'den dönüşte değerli izleyicilerimiz pek çok gurbetçimiz de bu aşıyı olacak. Almanya'da federal hükümetin 3. aşı hazırlığını başlattığı da resmi olarak açıklandı. Tatil dönemi sonunda yeni bir koronavirüs dalgası geleceğinden endişe duyduklarını ifade eden yetkililer 3. aşının mutlaka yapılması gerektiğini de söylediler. Başbakan Angela Merkel ile Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın bu konuyla ilgili bir görüşme yaptığı kamuoyuna yansıdı. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerimiz, hükümet sözcüsü yapmış olduğu açıklamada vatandaşlar federal ve eyalet düzeyde neler yapılmak gerekiyorsa yerine getirildiğinden emin olabilirler dedi. Her türlü tedbiri aldıklarında ifade eden sözcü, 3. aşı büyük olasılıkla herkese yapılacak. Bunu lütfen önemseyin diye bir açıklama geldi değerli izleyicilerimiz. Yine Bavyera Başbakanı Markus Söder'den de bir son dakika açıklaması haber merkezimize ulaştı. Söder yapmış olduğu açıklamada 12-18 yaş arası çocukların da koronavirüs aşı kampanyasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni eğitim dönemi sonunda sorun yaşanmaması için öğrencilerin de mutlaka bu koronavirüs aşısını vurdurması gerektiği de ifade edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Bavyera Başbakanı hayvanat bahçesi önlerinde, hatta diskotek girişlerinde bile aşı yapılması düşünülebilir dedi. Evet değerli izleyicilerimiz, vaka sayısının artmasını engellemek için, yeni bir dalgayla karşılaşmamak için Almanya'daki siyasetçiler bu tür açıklamalar yapıyorlar. Tabii şunu söylememizde fayda var. Bakın değerli izleyicilerimiz, ben şunu bilirim, şunu söylerim. Bu koronavirüsle ilgili aşıyı üretenler, Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci de dahil olmak üzere, bu aşılar piyasaya çıkmadan önce çıkıp şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki bizim aşımız %95 koruyor, %96 koruyor gibi açıklamalar yaptılar. Ne zamana kadar? Ta ki bu yılın Ocak ayına kadar. Ocak ayında koronavirüsle ilgili aşılar piyasaya çıktı. Sonra böyle bir açıklamalar yapılmadı. Ne %90 ne %80 hiçbir açıklama olmadı. Sonra ne konuşuldu? İşin garip tarafı, dediler ki 2 dozu herkes olmak zorunda. Ona da tamam dendi. Şimdi arkadaşlar görüyoruz ki yeni bir moda başladı. Bu modanın adı da 3. doz modası. Sonra bakın göreceksiniz. Kış ayında şunu söyleyecekler. Diyecekler ki işte nüfusun yüzde bilmem kaçını biz 3 doz aşıyla aşıladık. Şimdi sırada 4 doz aşı var. Kışında diyecekler ki 4. doz. Bitti mi? Hayır. Diyecekler 5, 6, 7, 8. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci, Doktor Özlem Türeci şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 6 ay sonra bu aşıların insanları korumaları, antikor üretmeleri azalıyor. Onun için yeni bir doz daha yapacağız. Şimdi nereye gidiyor onu söyleyelim. Sonuç şu. 6 ayda bir, ömrümüzün sonuna kadar bu aşıyı vurduracağız. Görünen bu. Zaten koronavirüs bakın yeni mutasyonlar yapmaya devam ediyor. Yeni mutasyona uğramaya devam ediyor. Delta dediler, sonra Delta Plus diye yeni bir varyasyonu çıktı. İşte Hint varyasyonu, İngiliz varyasyonu, Güney Kore bilmem ne, böyle bir sürü varyantlar, varsayımlar. Varsayım diyorum. Neden diyeceğim? Çünkü her bilim insanı da ayrı bir telden çalıyor. Bilim insanlarının bir kısmı başka bir şey söylüyor, bir kısmı başka bir şey söylüyor. Şimdi biz vatandaşlar olarak nerede yaşadığımızın hiçbir önemi yok. Afrika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Asya'da, Amerika'da, ne bileyim işte Avustralya'da, her yer olabilir. Peki vatandaş olarak şunu soruyoruz. Diyoruz ki siz bu koronavirüsle ilgili insanları aşılıyorsunuz. Tamam, güzel. Peki bunun bir sonunu bize söyleyebiliyor musunuz? Nereye kadar, ne zamana kadar? Yoksa insanlar aşı bağımlısı mı olacak? Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay geçti.
Diyecekler ki vücudunuz antikor artık üretmiyor. Hadi bakalım şimdi gideyim ben aşı merkezine, sağlık ocağına, oraya gideyim, aile hekimine gideyim. Bana bir aşı yapsınlar. Yani bizi aşı bağımlısı mı yapacaklar? Soru bu. Hiç kimse bu soruyu sormuyor. Cevap veren de yok. Şimdi işin ekonomik boyutuna bakıyoruz. PCR testi, antijen testi yani hızlı test ve aşı. Milyarlarca euro, milyarlarca dolarlık bir pazar. Birileri para kazanmaya devam ediyor. Ne zaman bitecek? Ben size söyleyeyim bu koronavirüs. Aşılar ve testler bittiği zaman bitecek. Peki aşılar ve testler bitecek mi? Bitmeyecek. Ne dediler? Büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni. Arkadaşlar, yeni dünya düzeni çoktan başladı. Yeni ekonomiler çoktan hayata geçti. İş yerleri iflas ediyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Dünyanın her noktasında arkadaşlar hayat geçen yıla göre en az %15 pahalandı. %30, %40, %50 olanlar var. Her alanda evler pahalandı, arabalar pahalandı, uçak biletleri pahalandı. Yediğimiz yemekler pahalandı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar geçen yıla göre en az %15 arttı. Bazı ülkelerde %20, %30. Al sana yeni dünya düzeni. Yani çoktan senaryo hayata geçirildi. Ne diyorlar? Büyük sıfırlama. Büyük sıfırlama devam ediyor arkadaşlar. Bol sıfırlar var. İşin ekonomik boyutu. Bakın devletlerin ekonomileri çok büyük zarar görüyor. Sadece İngiltere son bir yılda %6,5 oranında küçüldü ekonomisi. Almanya gibi bir devlet dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi bugün toparlanıyorum derse 3 yıl sonra ekonomisini geçen yılki yani bu pandemiden önceki hale getirebilir. 3 yıl. Almanya gibi dev bir ekonomi 3 yılda toparlanabiliyorsa Türkiye'nin halini düşünün, Avrupa'nın diğer ülkelerinin halini düşünün, dünyanın diğer ülkelerinin halini bir düşün. Al sana büyük sıfırlama. Arkadaşlar 3. doz değil, 4 değil, 5 değil, yetmez, 6 olsun, öbürü 7 diyecek, öbürü 8 diyecek, 9 diyecek, 10 diyecek. Hadi bakalım diyecekler, bundan sonra bir sayı açıklamıyoruz. Bir insan ana rahmine düştükten sonra dünyaya gelecek, doğunca da o doğarken yeni doğan bebeklere yapılan aşılar var ya, o aşıların içerisine de koronavirüs aşısı sokulacak. Göreceksiniz. Çok değil, dünyada aşıyla ilgili hala üretim sıkıntısı var. Yetişemiyorlar yani. O kadar çok talep var ki. Bu talepler bitince, stoklar artınca bu sefer diyecekler ki çocuklara yapıyoruz. Çocuklara aşı yapmaya başlayacaklar. Sonra diyecekler ki 6 yaşın altındakilere. Sonra diyecekler ki aşılar çoğalacak ya. Bebeklere, yeni doğanlara da artık bu aşının yapılması gerekiyor diyecekler. Bakın neydi? İlk aşı çıktığında önce ileri yaş grubuna yaşlılara yapalım dediler, 65 yaş üstü. Sonra dediler ki 55 ile 65. Sonra düştüler aşağı 45 ile 55. Sonra düştüler dediler ki 18 yaş üstü. Şimdi Almanya'da ne konuşuluyor? 12 yaş ve işte 18 yaş arasındaki çocukların da koronavirüs aşısı yaptırması konuşuluyor değil mi? Bugün Almanya'da konuşuluyor, yarın Avrupa'nın tamamında, sonra da tüm dünyada konuşulacak. Öyle bir noktaya gelecek ki herkes marketten, çarşıdan, pazardan gidip bu aşıyı satın alacak. Bakın testleri nasıl şu anda marketten satıyorlar, satın alabiliyorsunuz. Daha sonra aşılar çoğalmaya başlayınca, üretimle ilgili sıkıntı, talepler azalınca diyecekler ki hadi bakalım marketten siz artık bu aşıları olabilirsiniz. Tıpkı hani şeker hastalarının insülin yaptığı gibi iğneler haline, hazır iğneler haline getirecekler ve diyecekler ki marketten ya da eczaneden git kendi aşını al, kendin bu aşıyı yapabilirsin diyecekler. Göreceksiniz, bunlar uzak hedefler değil onlar için. Bu işin arka planındakiler için. Ben şuna şaşıyorum ve anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim gibi sıradan insanlar bunları konuşuyor ve konuştuklarımız 3-5 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Ne dedik biz? Aşı pasaportu çıkaracaklar dedik, çıkardılar. Aşıları yaygınlaştıracaklar dedik, yaygınlaştırdılar.
Yaşları düşürecekler dedik, düşürdüler. Ekonomiler alt üst olacak dedik, hepsi alt üst oldu. Yani bunu benim gibi sıradan insanlar söylüyor. Sizler gibi sıradan hepimiz gibi insanlar söylüyor. Ama ne hikmetse devlet başkanları, ülkeleri yöneten insanlar bunları görmelerine rağmen hiçbir şekilde adım atmıyorlar. Bu işin içerisinde bir iş var mı yok mu? Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel. 1000 tane danışmanı var. İstihbarat örgütleri var, o var, bu var. Bu konuyla ilgili bütün bilgiler Merkel'in önüne dosya halinde geliyor. Peki bununla ilgili bugüne kadar Merkel'in bir açıklamasını duydunuz mu arkadaşlar? Yok. Merkel'in yaptığı tek bir açıklama var arkadaşlar. O da şu. Herkes aşıyı olsun. Tamam olsun. 3. dozu herkes yaptırmak zorunda. Tamam onlar da yaptırsın. Başka? Tamam da bu aşıdan başka bu işin çözümü yok mu? Bu işin perde arkasındaki ekonomik boyut nedir? Bu işin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili hiç mi bir tane istihbarat raporu Sayın Merkel'in önünde yok? Ya bu iş durduk yere mi çıktı? Bu işin arka planında birileri, bazı güçler, bazı aileler var mı yok mu? Birilerinin de bunu konuşması gerekiyor. Pandemi döneminde bakıyoruz, parası olanlar daha çok zengin oldu. Parası olmayan daha da fakirleşti. Yani insanların gerçekten bütün ayarları bozuldu. Psikolojiler bozuldu, alışkanlıklar ortadan kalktı, işletmeler iflas etti. Öyle bir noktaya geldik ki değerli izleyicilerimiz, artık herkes paranoya oldu. Gitme yok, gelme yok, insanlar birbirleriyle görüşmüyorlar. Tabii şu anda doğru olan bu. Ama vatandaş soruyor, ben de soruyorum. Nereye kadar? İşte bunun cevabının mutlak surette değerli izleyicilerimiz, siyasetçiler, bizleri yönetenler tarafından verilmesi gerekiyor. Ya hani amiyane tabirle herkesi aşı manyağı yapacaklar. Öyle yorumlar var. Uyanacağız. Hadi bakalım dolaptan, buzdolabından o aşıyı getir bakalım. Çat aşı. Bu mu? Böyle mi olması gerekiyor? Ya da hedef bu mu? Çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili sizlerin de ne düşündüğünü gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, malum içinde bulunduğumuz günlerde akın akın Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasından vatandaşımız Türkiye'ye izinlerini geçirmek için gidiyorlar. Özellikle geçen yıl koronavirüs nedeniyle, pandemi nedeniyle pek çok vatandaşımız maalesef ana vatanımıza gidememişti. Şimdi Kapıkule başta olmak üzere tüm sınır kapılarımızda, havalimanlarımızda ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Bildiğiniz üzere ben de geçtiğimiz günlerde Kapıkule'ye giderek bizzat Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlarımızla görüştüm. Özellikle Bulgaristan ve Sırbistan gümrüklerinde 6-7 saati bulan oranda zamanda vatandaşlarımızın bekletildiği yönünde haberler var. Bunlar gerçekten üzücü haberler. Maalesef özellikle Bulgaristan gümrüğünün durumu çok ağırdan aldı. Bulgaristan gümrük görevlilerinin çalışmakta zorlandığı ifade ediliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu çilenin, yani bu Sıla yolu çilesinin bitmesi için mutlaka ve mutlaka Sırbistan ve Bulgaristan gümrük kapılarıyla ilgili hükümetimizin, devletimizin adım atması gerekiyor. Sırbistan'da şu anda İçişleri Bakanlığı'na bağlı polislerimiz, Türk polisler görev yapıyor ama değerli izleyicilerimiz, Sırbistan'da da Bulgaristan'da da maalesef gurbetçi vatandaşlarımız saatlerce bekletiliyor. Çoluk çocuk arabanın içerisinde perişan bir vaziyette 20-25 kilometreyi bulan kuyruklarla bu Sıla yolculuğu adeta çile dolu bir yolculuğa dönüyor. Bununla ilgili olarak mutlak surette devletimizin, Dışişleri Bakanlığımızın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın adımlar atması gerekiyor. Bazı temaslarının ve adımlarının olduğunu biliyorum ama Kapıkule'de hiçbir sorun yokken vatandaşlarımız çok hızlı, seri bir şekilde Türkiye'ye giriş yapabilirken Bulgaristan ve Sırbistan gümrüklerindeki bu görüntüler hiçbir şekilde vatandaşlarımızın hak etmediği görüntüler. Ben buradan tekrar
yetkililerimize, devletimizin yetkililerine sesleniyorum. Binlerce kilometre uzakta vatan hasretiyle tutuşan gurbetçi vatandaşlarımızın bu çilesinin Sırbistan ve Bulgaristan'da bitirilmesi gerekiyor. Bakın ben her gün bu konuyla ilgili yüzlerce mesaj alıyorum. Kanalımıza mesaj gönderen vatandaşlarımız hep şunu söylüyor. Sıla yolundakiler, kardeşim ben çoluk çocuğumla beraber 6 saat, 5 saat, 4 saat, 8 saat işte Sırbistan'da, Bulgaristan'da kapıda bekletildim diyor. Arabanın içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? 20-25 kilometreyi bulan kuyruklar var. Arabada çoluk çocuğuyla beraber bebek ihtiyaçlarını karşılayabileceğim bir yer yok. Ne yapacak bu insanlar? Bu insanların tek bir amacı var. Ana vatana ulaşmak. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın Kapıkule'de de görüştüğümüz tüm vatandaşlarımız da aynı şeyi söyledi.